Sinpaş Kızılbük Marmaris Biri Bir Günü sunar. Selamünaleyküm erenler, erenlere gönül verenler, gönül verdiği için kafayı kıranlar. Şimdi niye böyle diyorsun Serdar Bey? İnsan gönül verip de kafayı kırmamışsa aslında gönül de vermemiştir. Gönül verdim zannediyordur. Akıl enteresan bir şey. Fetha böyle diyor. Akıl kutsaldır. Dini mübin İslam akıl sahiplerine teklif edilir. Ama aklı olanlar aşkı tercih etsinler ve aklı terk etsinler. Çünkü akıl akılsızlara gerektir. Bu akıl bahsi acayip bir şey. Gene dermiş ki Hazretim, akıl yemek yerken üstüne dökmemek içindir filan, fazlasına yaramaz. Bir başka zat-ı şerif Hakim Tirmizi Hazretleri şöyle buyurmuş. Akıl rububiyeti idrak için değil, ubudiyeti ifa için verilmiştir insana. Allah Allah. Güzelliğe bakar mısınız? Akıl bu. Ama bazen gönül veren de aklı kırıverir. Böyle bir meczup hale gelir. Deli ile meczubu çoğu zaman biz birbirine karıştırırız. Halbuki aynı şeyler değildir. Deli aklını kaybedendir. Meczup gönlünü göklerin çekip aldığı, aklını unutan adama derler. Yıllar evvel Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda 2 yıla yakın bu kardeşinizin oturup çay içmişliği vardır. Hacı Uğur'un dükkanında. O kadar çok meczuplar vardı ki orada. Ne güzel adamlar vardı. Beko dayı vardı. Allah gani rahmet etsin. Beko dayı dolanırdı Hacı Bayram'da. Akıl tünne akıl diyordu. Akıl. Gören görürdü. Görmeyen göremezdi. Akıl tünne. Akıl hiçtir dedi. Akıl yok. Akıl ne işe yarar? Hele böyle azıcık okuduğuyla mağrur, ilmiyle hava atmaya falan çalışan adamlar olursa gelir hani yolu düşer. Hacı Bayram'da bir namaz kılmış, gelmiş oturmuş bir çay içecek, onun yanına gelir gözlerini dike böyle akıl tünne akıl. Bir Beko dayı. Güzel adamdı. Seneler evvel Kanlıca'da böyle bir meczupla tanıştım. O da pek hoştu. Röportaj yapıyoruz bir gazete için, biz sohbet ediyoruz, muhabbet falan. Yan masada adam kendi kendine konuşuyor. Bugün hava yağmadı. Galatasaray yine transfer yapamadı. Dolar kaç lira olmuş haberin var mı? Hava bu akşam gitmeyelim bence. Kendi kendine birbirinden bağımsız 40 tane mesela hani kafada 40 tilki var, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor derler ya. Böyle ama o kadar doğal ve güzel bir insicam içinde anlatıyor ki. Gazetecileri bir an önce sepetlesem de şu adamla 2 çift laf etsem derdim o. Gazeteci arkadaşlar müsaade isteyip kalktılar, hemen yan masaya selamünaleyküm oturabilir miyim dedim. Böyle teklifsizdirler ha. Otur dedi. Meczubun birisi böyle insanlara gider para istemiş. Abi 1 liram var mı abi? Abi 2 liram var mı abi? Abi 5 lira verir misin abi? Tatlı da isterler. Bir gün birisi demiş ki ya oğlum isteyip duruyorsun demiş. Vermek ne kadar zor sen biliyor musun? İstemekten de mi daha zor abi? Lafı gömmüş. İstemekten de mi daha zor abi diyor. Falan. Yaklaştım böyle yanına oturdum dedim kardeş oturabilir miyim? Otur dedi. Ya, oturdum falan. Kendi kendine konuşuyor. 2 çay söyledik. Ben çayımı içiyorum. O gene anlatıyor falan. Haftalar oldu sinemaya gitmedik. Saddam iyi adamdı. Başını yediler. Kar yağsa da balığa çıksak. Böyle birbirinden bağımsız. Ben de hayran seyrediyorum. Diyor ya hani akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine kır kafayı dünya senin kahrını çeksin. Adam haline gıpta edilecek bir durumda be kardeşim. Bir ara bana döndü böyle yaptı. Baba be dedi. Mehdi gelecekmiş, gelmeyecekmiş. Bana ne be baba? Ben Hatice'yi bekliyorum. Abi o an hani hadiseyi ne kadar çözdük bilmiyorum da direkt insanın gözünün önünde bir film senaryosu oluşuyor. Bu adam genç, Hatice isimli bir kızı sevdi. O ya da bu sebepten olmadı. Kara sevda, akıl gitti ama Hatice'yi bekliyor. Diyorsun ki bu budur. Neyse müsaade isteyip kalktım. Sözü çok uzattım. Meczubun biri bir gün Konya'da Ramazan bayramından birkaç gün evvel çarşının yolunu tutmuş. Mevzu bir üst baş, hani bayramlık giyecek bir şey lazım da acaba esnaftan birisi bir hayır yapar mı? Çarşıya girmiş böyle, içinde bir umut falan. Gitmiş bir dükkanın kapısından içeri girmiş. Selamünaleyküm abi. Bakmış adam. Hayrola demiş. Abi hani bayram geldi bende kıyafet falan. Ya demiş geçen bayramda biz verdik oğlum demiş. Bu bayram başkası versin demiş. Hadi bakayım. Tamam abi. Çıkmış dışarı. Canı sıkılmış biraz. Bak şu dükkana girilir demiş. Öbür dükkana gitmiş. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Oğlum iş yok, güç yok. Şimdi senle ilgilenecek vaktimiz. Hadi demiş başkası. Tamam demiş. Canı sıkılmış böyle çıkmış dışarı.
Bir dükkana daha. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir bayramlık bir şey. Şimdi demiş kalabalık bak. Görüyorsun kalabalık müşteriler var. Seninle uğraşacak vaktimiz yok. Hadi bakayım. Çık. Sonra başka zaman bakarız. Hadi bakayım. Hadi. Tamam la tamam demiş. Ama iyice canı sıkılmış. Durmuş böyle. Ne minnet edeceğim bunlara demiş. Bu bayramda kıyafetsiz oluversin. Ne olacak? Aklından böyle sinirli hey düşüne gidiyor falan. Çarşının dışına çıkacak. Ula bakmış. Son bir dükkan. Gitsem mi gitmesem mi? Açmış kapıyı. Selamun aleyküm abi. Dükkanda da hacı abi oturuyor. Aleyküm selam evladım demiş. Buyurun. Abi benim bayram geliyor kıyafet. Üstüm başım hani şey. Ya demiş gel. Gel kıyafet kolay otur bakayım sen demiş. Hele otur. Hacı halden anlayan adam. Bakmış ki meczubun betü benzi kül gibi bir sıkıntı var. Gel demiş otur hele. Çok kolay. Aç mısın demiş. Abi yani. Oğlum oradan 2 tandır söyleyin. 1,5 olsun. Emredersin usta filan. Meczubun gözleri bir ışıldamış. Yemekler gelmiş, yenmiş filan. Oğlum 2 sade kahve. Kahveler içilmiş. Efendim ben aslında şey için gelmiştim falan. Dur demiş dur. Evlat 2 de sac arası söyleyin bakayım. Ulan tatlılar da gelmiş güzel. Gömmüşler onlar da afiyetle. Hacı bakmış meczuba. Söyle bakayım yavrum demiş. Sen ne için gelmiştin? Buyur bakalım. Abi demiş hani bayram ya ben bir kıyafet bir şey bakacağım. Ona rica etmeye geldim ben sizden. Seç demiş. Meczup şaşırmış. Buradan mı seçeceğim abi? Tabii demiş ya buradan seçeceğim. Başka nereden seçeceğim? Bak şimdi. Arayı açalım. Meczup niye şaşırıyor? Genelde Necip Türk milletinin asil ve güzel esnaflarının karakteri şudur. Gidersiniz cebinizde para, böyle bir de şık kıyafet falan taşıyorsanız içeri girdiniz. En güzel yere buyur edilirsiniz. En iyi kıyafetler size gösterilir. En güzel mobilyaların arasında dolaşırsınız falan. Bu iş böyle. Ama kapıdan girdiniz elinizde tahsilat makbuzu. Abi selamünaleyküm biz bir işte öğrenci evi için bir yere gelmiştik. Eşya bakıyoruz çocuklara da bir hayır bir şey yapabilir misiniz abi falan. Öyle deyince şöyle yaparlar. Oğlum iadeler nerede lan? Şşş, şu defolları bir getirin bakayım defolları. Parayla gelene baş köşe, Allah rızası için gelene defolu, iade, bozuk. Oraya bu kardeşiniz gençliğinde oturduğumuz muhitte bir öğrenci evi açılıyor. Öğrenci evi sorumluluğunu da bendenize vermişler. Çıktım ilk iş. Öğrenci evi açılıyor da ben de öyle 40 yaşında falan değilim. 20'li yaşlar. Sitelerin yolunu tuttum. Gittim eve koltuk lazım, işte dolap lazım, kitaplık lazım, yatak lazım falan. Esnaf geziyoruz. Hepsini gezdik. Bir kral möble. Ertuğrul abi canım benim. Selam olsun sana bak yıllar da geçse unutulmuyor. Selamünaleyküm dedim. Aleykümselam. Abi böyle bir öğrenci evimiz var falan. Erzurumlu, dadaş. Dedi ki seç kardeş ne istiyorsan. Dedim abi buradan mı seçeceğiz meczubunu? Dedi ya nereden seçeceksin? Ama buradan seçeceksin. Seçtik oradan koltukları götürdük. Abicim bizim öğrencilerin oturduğu koltuğa o dönem ikinci oturabilen kişi Laz Ziya'ydı. Laz Ziya'nın koltuk nasıl havalı? Bizim çocuklar öyle koltukta oturuyordu. Allah ondan razı olsun. Şimdi meczubu çok beklettik. Adam şaşırıyor. Diyor ki ulan bayramlık istedik filan. Defolu demedi. Depoya demedi. İade demedi. Kullanılmış demedi. Vitrinden seçtiriyor. Hoşuna gitmiş. Allah razı olsun abi demiş hemen böyle. Bir kıyafet alelacele. Ne olacak sanki? Bir şey arıyor da yakışandı, şuydu, buydu, markaydı falan. Böyle bir derdi yok adam. Seçmiş bir kıyafeti gelmiş böyle mahcup. Hacı bakmış. Olmadı demiş. Hacı abi anlamadım. Oğlum demiş. Ah be yavrum bayram 3 gün. Hadi sen bunu giydin. Üstüne bir şey döktün. Öbür gün ne giyeceksin? Bir kat daha seç bakayım. Sevinmiş, koşmuş gitmiş bir kat daha değişik bir renk filan bir şeyler almış gelmiş hacım. Tamam demiş hacı abi bizim seçtik abi. Hacı gene bakmış. Oldu mu şimdi demiş. Dur bakayım. Şu cebinden para çıkartmış. Kimseye göstermeden. Demiş bu da bayram harçlığı. Cebine koy. Ya meczubun gönlü, yüzü aydınlanmış, sevinmiş. O kadar gönülden, canı ciğerden bakmış hacıya. Hacım demiş ya. Allah senden razı olsun. Hacı abi de bakmış. Cümlemizden evladım demiş. Meczup dayanamamış. Cümlesinin ta. Allah senden razı olsun demiş. Hanimiş? Cancağızım. Allah cümlemizi cümlesinden olmaktan esirgesin. İşte o bir kişi var ya, işte o Allah razı olsunu alabilen var ya, o çok kıymetlidir o Allah razı olsun. Bilmeyiz. Birisi size canı gönülden, ciğerden Allah razı olsun der, Allah razı oluverir. Dünyada, ahirette mevzu tamam olur. O Allah razı olsun kıymetlidir. Cümlesinden değil de birisinden olalım.
Sinpaş Kızılbük Marmaris Biri Bir Günü sundu.